Çaprazlık var mı lan bir ufak? Abi zaten ekranın üçte birini görüyorum. Kanka Ama iyi ya. bir ufak şurayı indirsene. Çok ufak ama. Şu an çok iyi, şu an çok iyi, şu an çok iyi. Tamam, okey. Hazır. Hazır, başla. Evet arkadaşlar, YouTube'umun 3. videosuna hoş geldiniz. Biraz da kafeini bol. Evet arkadaşlar, YouTube'umun 3. videosundan hepiniz hoş geldiniz diyorum ve ne diyorum bilmiyorum. Evet arkadaşlar, YouTube'umun 3. videosuna herkes hoş geldi. Yine kötü oldu, olmadı. Evet arkadaşlar, artık giriş yapmıyorum. Giriş yapmıyorum artık. Buradaki kel arkadaşım da beni uyardı zaten kaç kere. Yok enerjik ol, yok düzgün ol vesaire falan, hani böyle konuşmalarını toparla diye. Bugün konseptimiz şu arkadaşlar. Ben normalde spora dün gittim. Bugün koşuya çıkacağım zaten. Üstümdekilerden de belki anlaşılıyordur yani. Böyle bir havada zaten hani üstüne daha kalın şeyler giyersin vesaire falan. Altımda şort var, belki gözükmüyordur. Dün ağırlık antrenmanımızı yaptık. Güzel de bir antrenman olduğunu düşünüyorum. Bugün bu antrenmanı birlikte yorumlayacağız ve yanlış bilinen doğrular hakkında, doğru bilinen yanlışlar hakkında da konuşacağız. Ben ne yapıyorum? İşte ilk 2 videoda kendimi tanıttım birazcık. İşte spor hakkında biraz konuştum da bugün daha çok spor odaklı konuşmaya çalışacağız artık. Ve daha ileriki konseptlere de, daha ileriki contentlere de böyle artık bir giriş yapmaya çalışacağım bu videoda. Umarım izler ve beğenirsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Her hafta video atıyorum kesin bir şekilde. İyi veya kötü değerlendirmelerinizi de lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet arkadaşlar, öncesinde neler yaptığımızdan bahsedelim. Şöyle bir durum var. Şimdi yeni idman programı değiştirdim aslında. Sadece powerlift'e yönelik bir idman programım vardı ve çok ağırdı. Recovery olamıyordum. Recovery ne demek? Sizin spordan sonra aynı zamanda kaslarınızı da dinlendirmeniz lazım. Kaslarınızı beslemeniz lazım. Spora gittiğinizde siz kas inşa etmiyorsunuz. İnşa ettiğiniz yerler sizin uyku uyuduğunuz yerler, sizin beslendiğiniz yerler. Bu ne demek? Ben bunu açıklamak istiyorum öncelikle. Çünkü gördüğüm üzere hocaların ve sporcuların genelde yaptığı en büyük yanlışlardan biri şu. Şimdi Türkiye şartlarında yaşıyorsunuz. Atıyorum 6 gün çalışıyorsunuz, 5 gün çalışıyorsunuz, 4 gün çalışıyorsunuz, 7 gün çalışanınız bile var. Şimdi bu durumda siz spora gidip aynı zamanda da yüksek dereceli kas inşa etmek istemeniz halinde bu büyük bir engel oluşturuyor size. Çünkü sizin elinizden dinlenmenizi alıyor. Maddi şartlar el verdiğince beslenebiliyorsunuz. Belki zaman şartları, zaman yönetiminiz çok iyi olmayabilir. Bunlardan dolayı da belli bir takım hani sürekli spora gidiyorum, gelişemiyorum gibi bahaneler, bahane değil aslında, şikayetler ediniyorsunuz kendinize. Bundan dolayı da motivasyonunuz kopuyor. Motivasyon nedir? Motivasyon disiplinin belki de ilk bir ön ayağı oluyor. Disiplin olduktan sonra zaten siz devam ediyorsunuz her şekilde bir şeylere. İşte senelerce spora giden insanlar, senelerce durmadan atıyorum bir tane arkadaşım var. 10 senedir falan haftada 4 gün sporunu yapar nettir yani. Ve onun
belli bir sistemi vardır. O sisteme de sahip çıkar, saygı duyar buna. Şimdi siz saygısızsınız demiyorum. Belki de göremediğinizde sonuçları hızlı bir şekilde elde etmeye çalıştığınızda tabii ki de genetiğin de el verdiği şekilde veyahut işte ortamın da el verdiği şekilde göremediğinizde motivasyonunuz kayboluyor. Motivasyonunuz kaybolduğunda ne oluyor? Sizin disiplininiz. Disiplin çok daha zor bir şey. Bazı insanda vardır. Hani en başından itibaren bana mısın demez adam. Ben buna saygı duyacağım der ve ona gider. Değiştirir programını, ona gider. Tekrar değiştirir programını, ona gider. Kendine en uygun bulana kadar devam eder ve en uygunu bulduktan sonra da yine devam eder. Ama eninde sonunda hiçbir şekilde aksatmamıştır. Hiçbir şekilde aksatmayan sporcu dahi var mı? Ben buna inanmıyorum. Şimdi siz Cristiano Ronaldo değilseniz veyahut işte çok, ya Cristiano Ronaldo'yu örnek olarak verdim de hani çok üst düzey bir atlet değilseniz, sizin önünüze zaten bu imkanlar sağlanmıyorsa, işte recovery olsun, dinlenme olsun. Zaten aynı şeyler bu arada. Onları açıklıyordum. Dağıttım biraz konuyu. Şöyle toparlayalım. Siz zaten ekmeğinizi spor üzerinden çıkarmıyorsanız belli bir disiplin oluşturmak çok daha zorlaşıyor. Neden? Veyahut işte elinizde maddi imkan, zaman bolluğu yoksa, ki günümüz şartlarında da çok doğal şeyler, ki Türkiye'de yaşayanlar için özellikle çok daha fazla zorluk derecesi yüksek bir konudan bahsediyorum. Yani elde edilebilmesi zor bir konu. Sizde bunlar yoksa disiplin edinmeniz çok daha zorlaşıyor. Çünkü her şey size bağlı değil. Siz ne kadar saygı duysanız da kendi programınıza, yaptığınız işe, hiç aksatmasanız da siz mesela McFit spor salonuna gidiyorum ben. Kaçta kapanıyor? 11'de kapanıyor. Benim 11'e kadar mesela shiftim olabilirdi herhangi bir yerde. Bir yerde çalışıyor olabilirdim. Yani saatler biliyorsunuz, yani malumunuz çalışma saatleri. Gidemeyebilirim. Ne yaparım? Evde çalışırım. Belli bir süre sonra bu motivasyon kayıpları sizin, çünkü bir fitness'ta spor yapmak istiyorsunuz mesela. Sizin motivasyonunuz da bu. İnsanlardan beğeni de toplamak istiyorsunuz. Bir sosyal statü elde etmek istiyorsunuz. Motivasyonunuz bu olabilir. Gayet doğal bir şey. Çoğu insanın bu zaten. Ama bu motivasyonu elde edemedikten sonra, belli bir sürede geçtikten sonra zaten disiplini inşa etmeniz iyice zorlaşıyor. Recovery nedir? Siz gittiğiniz süreçte spora kaslarınızı yırtıyorsunuz. Kaslarda mikro yırtıklar oluşturuyorsunuz. Kasların yapısı liflerden ve sudan oluşuyor arkadaşlar. Ne kadar lifiniz genişlerse, oraya su doldurursa zaten kaslarınız da o kadar büyüyor, o kadar gelişiyor, o kadar parçalanıyor diye düşünebilirsiniz aslında, çok basit mantıklı. Ben şu anda PT olarak konuşmaya çalışmıyorum. Ben şu anda kendi bilgi dağarcığımı aktarıyorum ki hani normal orta seviyede bir, işte eskiden branş sporu yapmış veyahut işte belli bir süre spor üzerine uğraşmış, fitness'a gitmiş, ne bileyim işte küreye gitmiş, PT ders almış, onu yapmış, bunu yapmış bir insanın bilebileceği şeylerden bahsediyorum ben size. O yüzden haddimi aşan kelimelerden bulunmak da istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın aslında. Şöyle ki 6 gün bir programım vardı ve güzel recovery olduğumu düşünmüyordum. Çünkü sürekli max performansta kendimi zorluyordum. Ve bu bende ne yarattı? Overtrain diye bir olay vardır arkadaşlar. Fazla idman yapmak. Fazla idman yapmak sizin kaslarınızın ve performansınızın güçlenmesinden öte sizin belli bir kas güçlenmesine, belli bir kas büyümesine indirgemeniz demek oluyor. Aslında sizi sakatlığa götüren yol da buradan başlıyor. 6 gün programda toparlayamadım. Neden? Çünkü oralara yeterince besin yerleştiremedim. Oralar için yeterince dinlenemedim. Çünkü dinlendiği süreçte zaten o kas yırtıklarını dolduruyorsun. Ama sen onları yırt. Ne oluyor? Bu sefer de sadece yırtılmaya başlıyor ve sakatlığa doğru bir yol çiziyorsun kendine. İşte kas atmaları, eklem zedelenmeleri, ne bileyim işte kas yırtıkları, bel fıtıkları belki de hani vesaire, bu tarz şeyler bundan dolayı oluyor zaten çoğunlukla. Çoğunlukla. Şimdi yanlış formdan veyahut işte kazalardan bahsetmiyorum burada. Herkesin genetik özelliklerine bağlı, yaptığı spora bağlı, elindeki maddi imkana ve zaman imkanına bağlı olarak bu durumlar değişir. Kimisi 7 günde spor yapabilir, niyetine de bağlı olarak, amacına da bağlı olarak. 7 günde spor yapabilir, 2 günde spor yapabilir, 1 günde spor yapılabilir. Bunların hepsi okeydir arkadaşlar. Bir gün spor yapan adam gelişmez. Kesinlikle yalan.
0 gün spor yapan adam evet gelişmez. O farklı bir durumdur. Niyetinizin ne olduğunu öncelikle belirlemeniz lazım ki ona göre de adımlarınızı, basamaklarınızı düzgün seçmeniz lazım. Şimdi benim niyetim şu anda çok fazla güçlenmek, aynı zamanda kondisyonumu yükseltmek, aynı zamanda 120 kilo 1.78 boyunda olan bir insanın natural şekilde en iyi, dünya standartlarının çok üstünde, hatta dünya elit standartlarında ilaçlı, steroidli arkadaşlarla birlikte yarışabilecek duruma gelmesi. Yarışa gidip yarışmaktan bahsetmiyorum. Performans olarak yarıştan bahsediyorum arkadaşlar. Benim niyetim bu açıkçası. Ben artık yani ne Türkiye, ne bölgesel, ne Avrupa, Asya falan, ben dünya standartlarında elit bir şekilde yükselmeyi amaçlıyorum. Buna yönelik de ne yaptık? Squat'ımızı attık, shoulder press'imizi attık, ne yaptık? Pull-up dips attık, biceps setlerimizi attık. Bicepsleri de ben genelde normalde concentration curl olarak göreceksiniz videoda ve Z-bar curl olarak atmayı seviyorum. Çünkü bence en iyi hasarı onlar veriyor ve kas uzatımı açısından da gayet güzel hareketler. Şimdi birlikte inceleyeceğiz zaten. Şu anda gördüğünüz üzere 160 kiloluk güzel bir squat seti atıyorum. 3 tekrar atıyorum. Neden 3 tekrar atıyorum? Arkadaşlar ben direkt girmek istediğim kiloya ilk setten girmiyorum. Neden girmiyorum? Çünkü hissiyatla da alakalı. Kendinize en uygun programı belli bir süre harcamanız durumunda kendiniz anlıyorsunuz zaten. Kendinize en uygun programı yapıyorsunuz zaten. Veyahut PT'niz yapıyor. Veyahut işte bilen bir arkadaşınız yapıyor vesaire. Kopyalayabilirsiniz birinden. İlla ki bir personal trainer almanız şart mı? Personal trainer alabilirsiniz. Elbette ki size yararı dokunur. Bilen birinin yanınızda durması ki arkadaşınız belli bir yere kadar idare edecekken sizi, sonuç itibariyle işi zaten bu olan bir insanın yanınızda olması evet çok daha mantıklı oluyor. Size çok daha fazla yararı dokunuyor. 3 tekrar neden yaptım arkadaşlar? Çünkü ben zaten gücümü korumaya çalışıyorum. O sırada sadece ağırlıkla ısınmaya çalışıyorum. Ben ne yaptım? Dinamik streç atmadım idman öncesi. Normalde kaslarınızı ısındırmanız lazım mı? Lazım kesinlikle. Sakatlıklardan korunmak için. Kaslarınıza maksimum açıklıkta hasar verebilmek için. Ama siz ısınmazsanız istediğiniz kiloya çıkarken ya sakatlığınız oluşur. Sakatlığınız oluşmadı. Eğer şanslısınız yani bu konuda. O zaman da maksimum açıklıkta, kasınızın açıklığında hasar veremeyeceksiniz arkadaşlar. Ve belli bir süre sonra bunlar ağrı yapmaya başlayacak. Ya eklemlerinizde yapar ya da kas çekmesi yapmaya başlayacak. Bunları engellemek için ısınmanız lazım. Ben ne yapıyorum? Ben şu anda ağırlıkla ısınmayı tercih ettim. Tabii belli bir spor geçmişimde olmasından dolayı da bunu kaldırabildim yani. Bununla alakalı bir derdim olmadı. Herkese önermiyorum ama ağırlıkla ısınmak yani bilen insan yapması lazım diye düşünüyorum açıkçası. Kendini bilmen lazım, kasını tanıman lazım vesaire. 160 kilo öyle 3 tekrar attıktan sonra zaten bir set daha attım. Orayı çekmedik. Ondan önce de zaten 2 set atmıştım 100 ve 140 olmak üzere. Sonrasında 200 kiloyla tertemiz bir 2 tekrarlık set attım. 200 kilo benim kemersiz squat PR'ım oldu zaten. Çok mutlu oldum açıkçası. Daha fazlasına çıkar mıydım? Çıkabilirdim. Ama belli bir yerde de durmak lazım. Sakin sakin gitmek lazım. Çünkü 160 kilo daha önceki benim kemersiz squat PR'ımdı. PR ne demek arkadaşlar bu arada? Personal record demek yani. Kişisel rekor demek hareket bazında. Evet arkadaşlar 200 kilo kemersiz squat benim PR'ım oldu. Neden kemersiz atıyorum? Kemer neyi koruyor? Kemer sizin omurganızı koruyor arkadaşlar aslında. Belinizi koruyor, omurganızı koruyor yüksek ağırlıklarda. Bu tarz işte compound hareketlerde, deadlift olur, bench press olur, squat olur. Bu hareketlerde kemer takmanızı kesinlikle öneririm yüksek kilolara çıkacaksanız eğer. Ben neden takmadım? Geçen videomda hatırlarsanız kemerimin koptuğunu söyledim. Kemerimin tokası koptu ve henüz yaptırmadım. O sırada da kendime challenge koydum. Bakalım kaç kilolara çıkabileceğim diye kemersiz bir denemek istedim açıkçası. Ama o tokayı yaptıracağım. Arkadaşlar videoda göreceğiniz kadarıyla pull-up yaptığım kısımda 3. setteyim. Arkadaşım 3. sette çekebildi beni. Ve 20 kilo var şu anda bağlı olarak bana. Amma ve lakin artık tükenmiş durumdayım. Çünkü pull-up biraz daha zor geliyor. 120 kiloyu taşımak artı 20 kiloyu taşımak birazcık zor geliyor. Bundan dolayı da artık yapabildiğim kadar bir tekrar yapabilmişim, yarım tekrar diyebiliriz. Sonrasında da kendimi çekmeye çalıştım. Çünkü şöyle bir şey var. Yarım tekrar bile aslında sizi geliştiren bir şey.
sizi ikinci tekrara başlatacak şey sizin yaptığınız yarım tekrarlardır arkadaşlar. Bu net bir şeydir. Kesinlikle bunu savunuyorum. Savunmayan vardır, direkt bırak diyen vardır, direkt yapma diyen vardır. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Direkt olarak ikinci tekrara başlamanızı sağlayacak şey sizin yarım tekrarlardır arkadaşlar. Sizin kendinizi zorladığınız hareketlerdir. Kaç set yapıyorum arkadaşlar? Büyük hareketleri 5 set yapmayı tercih ediyorum. Minimum tekrarlarda tutuyorum. Yani maksimum 3 tekrar olmak üzere tutuyorum. Daha böyle aksesuar hareketleri, mesela biceps çalışmayı 3 sete indiriyorum. Neden böyle yapıyorum? Çünkü compound hareketlerde daha fazla kas grubu çalışıyor ve benim güce yönelik amacım da daha çok bana hizmet ediyor. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz üzere de dips atıyorum zaten. Pull-up üstüne dips attım. Pull-up'ta bir seti koyabildim. Anca oraya çekebildik. Buralarda da 3 set 4 set attım. Çünkü yani hani normalde tam compound hareket olabilecek seviyedeler benim için. Birden fazla kas grubunun çalıştığı güzel hareketler. Lakin işte dediğim gibi her türlü 120 kiloyu taşımak biraz daha zor oluyor. Yorucu oluyor. Bundan dolayı da çok fazla tercih etmiyorum. 60 kilo ile çektim. Çünkü en yüksek kiloyu gösterebilmek istedim. 2 tekrar attım. Zaten 40 kilodan itibaren 40 kilo bağladığımdan itibaren 3 tekrar yapmaya çalışıyorum maksimum şekilde. Daha fazla yapmaya kasmıyorum. Onun yerine kiloyu arttırmaya çalışıyorum. Gayet güzel bir set çıkardım zaten. Elime sağlık. Bench press'ten sonra göğsünüze ve bence overhead press ve bench press dışında tricepsinize en güç katacak idman dips'tir arkadaşlar. Dips yapmayanları hiç anlamıyorum ve kesinlikle öneriyorum. Dips'ten sonra ne yaptık arkadaşlar? Shoulder press machine'e geçtik. Neden makinede atıyorum shoulder press'i? Madem bu kadar güç sporcusuyum, madem bu kadar serbest ağırlıkla girmeye çalışıyorum vesaire. Tabii ki de makinalara da gireceğim. Tabii ki de konsantre egzersizler yapacağım. Tek kas grubuna konsantre egzersizler yapmak zorundayım elbette ki. Neden? Çünkü bir, zaten benim de görüntüye ihtiyacım var. Hoşuma gidiyor. İkincisi, belli bölgelere tek kas grubu olarak da çalışmak bazen daha iyi olabiliyor. Eksik olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde. Peki neden makineye girdim? Makineye girmemin sebebi arkadaşlar, idman programımın perşembe gününde zaten overhead press olduğu için, barbell overhead press olduğu için onu da standing military press olarak atıyorum. Üst üste free weight girmesin diye shoulder press machine'de daha izole çalışmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar Z-bar curl'ü de pressure curl olarak attım. Pressure curl zaten şu gördüğünüz zaten sehpanın Z-bar'la birlikte yapılmasına deniyor. Şöyle ki dirseklerinizi daha önde tutuyor, daha izoleleştiriyor biceps egzersizini. Bence güzel oluyor, güzel bir damage vuruyorsunuz. Onun dışında zaten sehpa olmadan da yapabilirsiniz tabii ki de. Böyle benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve kası gayet güzel esnediğini de görebilirsiniz zaten burada videoda da. Çoğu insan şunu düşünüyor bu arada, garip bir şey. Bisepsler büyük olduğu sürece kol büyüktür. Çoğu erkek için de kolun büyük önemi vardır. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Aksine tricepsiniz ne kadar büyükse kol nötr durumda çok daha büyük gözükür. Bisepsiniz istediği kadar büyük olsun. Bisepsinizi sıkmadıkça kol o kadar büyük gözükmeyecek arkadaşlar. O yüzden kolunu büyütmek isteyen, görünüme önem veren arkadaşlar için tricepsine daha çok önem vermesini şiddetle tavsiye ederim. Concentration curl'ü de eksik bırakmak istemedim arkadaşlar. Format yanlış olduğu için buradan yorumlayacağım. Birlikte yorumlayacağız yani. Şöyle göstereyim. Concentration curl'de bencinizi bir 45 derece yatırıp ve kollarınızı da serbest bırakıp tamamen dirsekten itibaren serbest şekilde bıraktığınızda hafif kilo bir dumbbell alıp konsantre curl atabiliyorsunuz. Peki konsantre curl ne oluyor? Arkadaşlar bisepsime dikkat etmenizi istiyorum. Işık güzel vurmuş zaten. Bakın şimdi esnemeye bakın. Gayet güzel esniyor. Konsantre curl'de zaten amacımız yüksek kilo ile girmek değil. Aksine maksimum esnemeyi yaratıp kasın gittiği en uzak noktaya kadar yırtılmasını sağlamak arkadaşlar. Her şey yüksek kilo az tekrarlı olmuyor tabii ki de. Bazı durumlarda da bazı hareketlerde de niyetimiz daha böyle genişletmek ve büyütmek, direnci arttırmak kastaki olabiliyor.
Tam olarak buna yönelik bir egzersiz olduğunu düşünüyorum. Gayet de güzel bir egzersizdir. İdman programınıza şiddetle yüklemenizi öneririm. Tabii ki de bisepsiniz belli bir noktaya kadar uzayacak. O da tendonunuzun bittiği nokta. Ona da artık kendiniz bakmanız lazım. Kendi vücudunuzda, kendi genetiğinizde en iyi şekli siz yaratacaksınız. Siz beğeneceksiniz kendinizi önce. Sonrasında insanların beğenisine sunacaksınız. Bu kadar basit arkadaşlar. İdmanımızı yorumlarken birazcık sorusuz cevaplar gibi yapmaya çalıştım. Çünkü sorusuz cevaplar diye bir konseptimiz de olacak. Lütfen aşağıda yorumlarda sorunuz varsa veyahut işte bu powerlift'e başlamak istiyorsanız, hibrit idmana başlamak istiyorsanız bana sorularınızı yollayabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Şu anda kimse bana bir soru sormadı. Kendim kafama göre idmanımı yorumladım. Aklıma gelen soruları cevaplandırdım cevaplayabildiğim kadarıyla. Cevaplayamadığım sorular olursa da zaten diye buna yönelik çalışmalarım da var. Nasıl çalışmalarım var? Atıyorum personal trainer bir arkadaşım misafir olacak. Ne bileyim fizyoterapist bir arkadaşım misafir olacak. Diyetisyen bir arkadaşım misafir olacak. Belki doktor arkadaşım, psikolog arkadaşım vesaire, hani bunların hepsini zaten ileride birlikte konuşacağız, muhabbetimizi edeceğiz. Hepimiz izleyeceğiz bunları. Gayet güzel şekilde YouTube çalışmalarım devam ediyor. Siz de bana destek olursanız sevinirim. Herkese çok teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Herkese görüşmek üzere.